Pek çok farklı sebepten ortaya çıkabilen cinsel isteksizlik, kişinin en az 6 ay süreyle hiç cinsel düşüncesinin olmaması olarak tanımlanabilir. Cinsel ilişkiye girme isteğinde azalma, cinsel açıdan herhangi bir istek duyulmaması, cinsel etkinliğin azalması ya da hiç olmaması gibi durumların tamamı cinsel isteksizlik başlığı altında incelenir. Cinsel işlev bozukluklarından biri olan cinsel isteksizlik, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanan bu durumun en sık görülen sebebi strestir. Hekimlerin sıklıkla karşılaştığı, kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteksizlik nasıl giderilir, sorusunu yanıtlamadan önce cinsel isteksizlik kadın ve erkeklerde nasıl ve neden oluşur bunları iyi kavramak gerekir. Bu tarz videoların devamı için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kadın ya da erkeğin cinsel hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için kişi, psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı olmalıdır. Bazı dönemlerde, kişinin aklına cinsel açıdan hiçbir şey gelmemesi ya da cinsel isteksizlik duyması normal karşılansa da bu isteksizlik, 6 ay ve daha fazla zaman boyunca devam ederse mutlaka tedavi edilmelidir. Cinsel isteksizlik, kadın ya da erkeğin cinsel ilişkiye girme isteğinde azalma olarak da tanımlanır. Cinsel isteksizlik, kişinin cinsel olarak uyarılması durumunda da değişiklik göstermez. Ya da farklı bir deyişle kişi, cinsel açıdan uyarılsa bile isteksizdir. Ayrıca fiziksel ve psikolojik yorgunluğun yanı sıra yaşam kalitesindeki değişimler de cinsel istekte değişimlere yol açabilir. Cinsel isteksizlik 3 başlık altında incelenir. Primer cinsel isteksizlik. Ergenlik döneminde başlayan primer cinsel isteksizlikte kişi, hiçbir cinsel aktiviteye ilgi duymaz ya da bu durumu arzulamaz. Sekonder cinsel isteksizlik. Kişinin önceden cinsel açıdan aktif olmasına rağmen, sonradan cinsel isteğinin azalması ya da kaybolması olarak açıklanır. Sonradan gelişen bu durum çoğunlukla yaşanan olumsuzlukların ardından görülür. Durumsal cinsel isteksizlik. Zaman zaman kişide cinsel isteğin kaybolmasıdır. Çoğunlukla yorucu ve stresli günler, maddi kaygılar, duygu durumda ani gelişen değişimler bu duruma yol açar. Cinsel isteksizliğin birincil belirtisi kişide cinsel arzunun olmamasıdır. Kadınlarda cinsel isteksizlik, erkeklere oranla çok daha sık görülmektedir. Öyle ki toplumda toplam kadın nüfusunun yaklaşık olarak %33'ünün, erkek nüfusunun ise yaklaşık %14'ünün cinsel isteksizlik sorunu yaşadığı düşünülür. Yaşın ilerlemesi, gebelik, menopoz gibi durumlar da cinsel isteksizliğin oluşmasına neden olur. Özellikle menopoz dönemine giren kadınların yaklaşık yarısının cinsel isteğinin azaldığı düşünülür. Erkeklerde de cinsel isteksizlik, yaşın ilerlemesi ile birlikte azalır. Cinsel isteksizliğin diğer belirtileri şu şekildedir. Libidoda azalma, ilişkiden zevk almama, motive olamama. Cinselliği başlatmak için istekli olmamak, partnerden gelen cinsel uyaranlara tepki vermemek olarak da tanımlanabilen cinsel isteksizlik, hem kadın hem de erkeklerde görülebilen bir sağlık problemidir. Cinsel açıdan duyulan istek, yaşın ilerlemesi ile birlikte azalma eğiliminde olsa da bu durum, her yaş döneminde görülebilir. Cinsel isteksizlik nedenleri arasında, cinsellikten utanma, korku, kaygı bozuklukları, cinsel birleşmeyi sağlayamama, ilişki sırasında acı ya da ağrı, uyarılamama, cinsel uyumsuzluk, erkeklerde sertleşme güçlüğü, erken ya da geç boşalma gibi problemler sıralanabilir. Fiziksel ve psikolojik nedenlere bağlı olarak görülen cinsel isteksizlik, bazı durumlarda sosyal değişimlerden de kaynaklanabilir. Örneğin, yeni bir işe başlamak, işten çıkarılmak ya da terfi etmek, doğum, aile yakınlarından birinin vefat etmesi gibi ani değişimler her iki cins için de cinsel isteksizliğe neden olabilir. Ancak bu durumlar genellikle geçicidir. Cinsel isteksizlik fiziksel ve psikolojik sebeplerden dolayı görüldüğünde genellikle bu durum çok daha uzun sürelidir. Cinsel isteksizliğin genellikle psikolojik nedenler ile bağlantılı olduğu düşünülse de, altta yatan bazı sağlık sorunları da cinsel isteksizliğe yol açabiliyor. Bunlara örnek olarak şunlar söylenebilir. Cinsellikle ilgili korku ve kaygılar. Cinsel birleşmeyi gerçekleştirememe. Cinsel birleşme sırasında ağrı ya da kasılma. Erkeklerde sertleşme güçlüğü. Erken boşalma ya da boşalmada güçlük. Kadınlarda uyarılamama ya da orgazm sorunlarından oluşmaktadır. Ayrıca eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk da ilişkiden kaynaklanan çeşitli cinsel sorunları beraberinde getirebilir. Kişinin fiziksel sağlığı ile direkt bağlantılı olan bu durumun pek çok farklı sebebi bulunur.
İleri yaş, menopoz, uzun süre cinsel ilişkiye girmemek, kullanılan bazı ilaçlar, başta kalp olmak üzere pek çok organ yetmezliğine bağlı hastalıklar, tiroid hastalıkları, multiple skleroz, Parkinson, diyabet, tansiyon, rahim ağzı ve vajen enfeksiyonları, vajinal mantar, kuruluk ve alkol tüketimi sıklıkla cinsel isteksizliğe yol açan fiziksel faktörlerin arasında yer alır. Tüm bunların yanı sıra gebelik, lohusalık ve emzirme dönemlerinde de cinsel isteksizlik oluşabilir. Hormonal değişimler, özellikle süt hormonu olarak bilinen, hem kadın hem de erkeklerde bulunan prolaktin hormon seviyesinin yüksekliği, her iki cinsiyette yaşa bağlı olarak düşen testosteron hormon düzeyi, menopoz döneminde azalan östrojen ve böbrek üstü bezlerinde oluşan bozukluklar da cinsel isteksizliğe yol açabilir. Cinsel organlarda var olan yapı ve fonksiyon bozuklukları, cinsel fonksiyonu etkileyen ürolojik ya da jinekolojik rahatsızlıklar da cinsel istekte azalmaya yol açan fiziksel nedenler arasında yer alır. Psikolojik nedenlere bağlı olarak görülen cinsel isteksizlik, en sık görülen cinsel işlev bozuklukları arasındadır. Öyle ki tüm cinsel isteksizlik vakalarının yaklaşık olarak %99'unu psikolojik faktörler oluşturur. Bu durum evlilik ile ilgili problemlerden kaynaklanabileceği gibi, vajinismus ve benzeri rahatsızlıkların sonucu olarak da görülebilir. Oldukça geniş bir yelpazede yer alan rahatsızlıkların yanı sıra ağrılı cinsel ilişki, cinsel fobi, tiksinti, depresyon ve depresyon ile birlikte seyreden bozukluklar sıklıkla cinsel isteksizliğe yol açar. Özellikle depresyon dönemlerinde cinsel istek tamamen kaybolur. Kişinin cinsel açıdan herhangi bir arzu, istek ve motivasyonu bulunmaz. Aynı şekilde anksiyete ve panik bozukluk vakalarında da kişinin odağı korku ve kaygılara yöneldiğinden, cinsel açıdan isteksiz olabilir. Ağır kişilik bozukluklarından şizoid kişilik, paranoid kişilik ve obsesif kişilik bozukluğu vakalarında da cinsel isteksizlik sıklıkla görülür. Psikolojik faktörlerin tedavisinde kullanılan serotonin düzeyini artıran bazı ilaçların yan etkisi olarak da cinsel isteksizlik görülebilir. Kadınların yaklaşık olarak %33'ü cinsel açıdan isteksizlik duyar. Önemli bir sağlık problemi olan cinsel isteksizliğin temel sebeplerinden biri kişinin, kendi bedenini yeterince tanımaması ve ilişkiden nasıl zevk alacağını bilememesidir. Ayrıca kültürel, ahlaki ve dini değerler kadınlar üzerinde baskı oluşturabilir. Geçmiş dönemde yaşanan taciz ya da tecavüz vakaları da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Gebelik korkusu, görev bilinciyle girilen ilişkiler, partnerin erken boşalması ya da sertleşme sorunu yaşaması, kuruluk, cinsel ilişki sırasında duyulan ağrı, menopoz döneminde hormon seviyelerindeki değişim ve bazı ilaçların yan etkileri, cinsel isteksizliğe yol açan etkenler arasında yer alır. İş ve sosyal hayatın oluşturduğu stres de cinsel isteksizliğe yol açabilir. Erkeklerde cinsel isteksizlik, hayatın her döneminde zaman zaman görülebilir. Bu durum çoğunlukla stres, alkol kullanımı gibi nedenlerden ötürü ortaya çıksa da kalp ve damar hastalıkları gibi çok daha ciddi sağlık problemlerinden de kaynaklanabilir. Diyabet, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, tiroid problemleri ve ilaç kullanımı gibi nedenler erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Evlilikte yaşanan tartışmalar ve ileri yaşta cinsel isteksizliğe yol açabilir. Sıklıkla sorulan, kadınlarda veya erkeklerde cinsel isteksizlik nasıl giderilir, sorusunun doğru şekilde yanıtlanabilmesi için isteksizliğe neden olan faktörün doğru bir şekilde belirlenmesi ve öncelikle bu sorunun ortadan kaldırılması son derece önemlidir. Cinsel isteksizliğe sebep olan pek çok metabolik ve psikolojik rahatsızlık bulunur. Tedavi için öncelikle altta yatan sebep araştırılmalıdır. Bu yüzden kişinin, hekime doğru anamnez vermesi son derece önemlidir. Altta yatan sebep, kalp, prostat, nörolojik hastalıklar ya da diyabet gibi metabolik kaynaklı ise bu rahatsızlıkların tedavi edilmesi ile cinsel isteksizlik ortadan kalkar. Ancak cinsel isteksizliğin altında yer alan odak psikolojikse kişinin psikiyatri uzmanı ile görüşmesi ve bu konuda yardım alması gerekir. Tedavi süresi boyunca eşlerin birbirini zorlamaması ve sabırlı olması da son derece önemlidir. Eğer siz de cinsel isteksizlik sorunu yaşıyorsanız, altta yatan sebeplerin araştırılması ve uygun şekilde tedavi edilmesi için hekime başvurmayı ihmal etmeyin.